Merhaba arkadaşlar. Bu derste Sublime Text isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle kısıtlanmış tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getireceğiz. Öncelikle programın sitesinden en son sürümünü indirelim. Sonrasında programı normal bir şekilde kuralım. Masa üstüne kısa yolunu oluşturalım. Bu program ne işe yarıyor? Bu yazılım kod biçimlendirme ve düz yazı için gelişmiş bir metin editörüdür. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Programın başlık bölümünde unregistered yer alıyor. İkincisi help about bölümünde Sublime Text Unregistered yazdığını burada görüyoruz. Ayrıca yine Help Enter License bölümünde lisans anahtarının girileceği bir de bölüm var. Yani bu yazılımın 3 aşamada reverse ve analiz işlemini yapacağız. Öncelikle birinci aşamadan başlayıp devam edeceğiz. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve programın ana dosyasını DE ile açalım. Program 64 bit C++ ile derlenmiş, herhangi bir koruması olmayan bir yazılım. Şimdi önce programın Help About kısmındaki Unregistered metnini kaldıracağız. Bunun için 64 bit debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında dosya aç deyip programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını seçelim. Ardından sembollerden Sublime Text'i çift tıklayalım. Şimdi burada öncelikle Unregistered metnini arayacağız. Bunun için sağa tıklayalım. Ara diyelim. Geçerli modül string referanslarını seçiyoruz. Fakat buraya unregistered yerine sadece registered yazalım. Şimdi bu çıkan iki satıra da sağ tıklayıp breakpoint ekleyelim. Sonrasında registered to satırına çift tıklayalım ve olduğu bölüme gidelim. Aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi unregistered satırı aşağıda yer alıyor. Registered to satırının üzerindeki call çağrısına bir breakpoint ekleyelim. Ve sonrasında grafik moduna geçelim. Bu bölümde gördüğünüz gibi unregistered bölümü sol tarafta kalıyor. Sağ tarafta ise registered to metni yer alıyor. Şimdi bu eklediğimiz breakpointleri kaldıralım. Programın burada sola doğru devam edip unregistered metnini göstermesinin nedeni bu kısımdaki
bu satırdaki karşılaştırmaya göre ayarlanıyor. Ve ondan sonra alt satırdaki atlama satırının sağa gitmesi için birden farklı bir değer alması gerekiyor. 0 gibi. Yani burası 0 değerini alırsa buradaki atlama satırı sağ taraftan devam eder ve registered to metnini gösterir. Şimdi bu call çağrısına bir breakpoint ekleyelim. Ardından programın gidişatını izlemek amacıyla Tracing, Trace Coverage, Word'ü seçiyoruz. Sonrasında F9 ile programı çalıştıralım. Ve Help About sekmesine tıklayalım. Ve breakpoint satırımıza geldik. Şimdi Tracing prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyelim. Ve sola doğru devam edip Unregistered metnini Help About bölümüne yazıyor. Şimdi bu satırı düzenlemeliyiz. Şimdi tekrardan Help About bölümüne tıklayıp Breakpoint satırına gidelim. Ve bu satıra bir açıklama ekleyelim. Şimdi bu satıra sağ tıklayıp Disassembler'ı da takip et diyoruz ve sonrasında bu satırı düzenleyip 0x0 şeklinde düzenleyip tamam diyelim. Tekrar grafik moduna geçelim. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim. Ve gördüğünüz gibi sağ taraftan ilerleyip Registered to metnini Help About bölümüne yazdı. Şimdi bunu F9'u tuşlayıp programın penceresini kontrol edip görelim. Unregistered to Unlimited User License. Şimdi bu düzenlediğimiz halini kayıt edelim. Debugger'ı kapatalım. Şimdi bu düzenlediğimiz ve kaydettiğimiz exe'yi açalım. Help About bölümüne tıkladığımızda artık Registered to Unlimited User License yazdığını görüyoruz. Şimdi ikinci aşamaya geçelim ve programın başlık bölümündeki Unregistered bölümünü kaldırmaya çalışalım. Programın başlık bölümünde yazan Unregistered bölümü Windows API fonksiyon çağrısı ile ilgilidir. Bu API de Set Window Text API'sidir. Şimdi x64 Debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında dosya aç deyip en son düzenlediğimiz exe'yi açalım. Ardından sembollerden yine aynı şekilde Sublime Text 1'i seçelim. Ardından Debugger'ın yorum kısmına sağ tıklayıp ara, geçerli modül, inter modüle çağrıları seçiyoruz. Şimdi burada Windows API fonksiyonunun çağrısını arayacağız. O da
set window text API'sidir. Şimdi bu satıra çift tıklayıp olduğu bölüme gidelim ve bu satırın üzerindeki ilk call çağrısına bir breakpoint ekleyelim. Ve bu bölümü daha ayrıntılı görebilmek amacıyla grafik moduna geçelim. Grafik moduna geçtikten sonra set window text call çağrısı üzerinde iki satır olduğunu görüyoruz. Move rdx ile başlayan ve move rcx ile başlayan iki satır. Bu iki satırın aldığı değerler, yani program kayıtsız ise veya kayıt edilmediği sürece programın başlığında, başlık çubuğunda unregistered metnini gösteriyor. Bu iki satırı nope ile doldurursak bu işlemi iptal etmiş oluruz. Şimdi bu iki satıra açıklama ekleyelim. Ardından ilk satırı düzenlemek amacıyla sağ tıklayıp Disassembler'da takip et diyoruz. Ve nope yazıp tamam diyoruz. Sonra ikinci satıra sağ tıklayıp Disassembler'da takip et deyip bunu da düzenleyip nope yazıp tamam diyoruz. Şimdi bu haliyle programı çalıştıralım F9 ile. Breakpoint satırında durdu. Tekrar F9 tuşlayalım. Program ilerlesin. Ve gördüğünüz gibi başlık kısmındaki unregistered bölümü kayboldu. Bu haliyle düzenlediğimiz halini kayıt edelim. Dosya. Bunu da 2 diye kayıt edelim. Debugger'ı kapatalım. Şimdi bu kaydettiğimiz en son exe'yi açtığımızda başlık çubuğunda unregistered metni yok. Help About bölümünde yine unregistered metni yerine registered to unlimited user license yazdığını görüyoruz. Fakat Help Enter License tıkladığımızda bir anahtar girmemizi söyleyen bir ekranın mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi bu lisans anahtarının debug ve analizini yapalım. Yani 3. aşama. Şimdi bu kayıt anahtarı şemasını reverse edeceğiz. Öncelikle programı normal bir şekilde Help Enter License bölümüne tıklayıp bir değer girelim. Burada verdiği hatada Begin License ve End License satırlarının da anahtara dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu programın kullandığı lisans anahtarı şablonu şu şekildedir. Bu kısım username bölümüdür. Bu anahtar şablonu kriptografik olarak oluşturulmuş bir lisans yapısıdır. Bu kısım kullanıcıya ait isim bilgisini ifade ediyor. Buradaki numara bu bir versiyon kodudur. Ürün kimliği veya lisans türünü temsil eder. Bu gördüğünüz rakamlar 8 satırlık, her bir satır 32 hex karakter yani 16 byte ve toplamda 128 byte eder. Bu bilgiler yazılım anahtarı hakkında şu bilgiyi bize verir. Bu lisans algoritmasında RSA gibi bir asimetrik imzalama algoritması kullanılmış olabilir. Ayrıca kullanıcı adı lisans türü üzerine bir dijital imza da atmış olabilir.
Bu imza yazılım içine gömülü public key ile doğrulanıyor da olabilir. Fakat biz burada tüm bu lisans algoritmasını çözmek için debug ve analiz yapmayacağız. Bu derin analiz gerektirir. Fakat lisans anahtarı şablonunun nasıl olduğunu bilirsek bize debug ve analiz sırasında kolaylık sağlar. Şimdi x64 debugger'ı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıralım. Ardından dosya ekle deyip zaten açık olan programı seçelim. Bu şekilde programı dinamik olarak inceleyebileceğiz. Ardından sembollerden tekrar aynı şekilde Sublime Text 2'yi seçiyoruz. Sonrasında debugger'ın yorum kısmına sağ tıklayıp ara, geçerli modül, string referanslarına tıklayalım ve bu arama bölüme license yazalım. Sonrasında bu metinlerden Unlimited User License satırına çift tıklayalım. Sonrasında bu geldiğimiz fonksiyonun başlangıcını bulmak amacıyla buraya sağ tıklayalım. Xanalyzer ve modülü analiz et diyoruz. Sonrasında yukarı doğru push rbp satırını bulacağız. Şimdi bu satıra çift tıklayıp bir breakpoint ekleyelim ve sonrasında grafik moduna geçelim. Bu geldiğimiz bölüm lisans formatını ve hangi kullanıcıların anahtarı kullanacağını kontrol ediyor. Buradaki lisans formatının kontrol fonksiyon yapısıdır. Şimdi burada grafiği küçülttüğünüzde aşağı doğru kara bir kutu olduğunu görüyorsunuz. Girdiğimiz anahtar eğer doğru ise buradaki move ex esi satırındaki ex bir değerini alıyor. Fakat girdiğiniz anahtar yanlış ise ex 0 değerini alıyor. Şimdi bunu kontrol etmek amacıyla örnek anahtarımızı kopyalayalım ve programda anahtar isteyen bölüme yapıştıralım. Ve breakpoint satırında durdu. Sonrasında programın gidişatını izlemek amacıyla Tracing, Trace Coverage, Word'ü seçiyoruz. Ardından Tracing, prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyoruz. Gördüğünüz gibi burada satır satır, karakter karakter lisans anahtarını kontrol ediyor. Ve burası döngüye girdi ve girdiğimiz anahtarı kontrol ediyor. Bu grafik ekranında gördüğünüz tüm bölümler lisans anahtarının biçimini kontrol ediyor. Şimdi kara kutunun olduğu bölümdeki move ex esi satırına bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında debugger'ı durdurup F9 ile breakpoint satırına gelelim. Bu ekrandayken sağ bölümdeki rax değerinin sonunun 0,1 olduğunu da aynı zamanda görüyoruz. Şimdi bu move ex esi satırına bir açıklama ekleyelim. Not diyelim
Sonrasında bu satıra sağ tıklayıp Disassembler'da takip et deyip bu satırı düzenleyip buraya nope yazıp tamam diyelim. Tekrar grafik moduna geçelim. F8 ile satır satır ilerleyelim. Gördüğünüz gibi Rux hala 0.1. Şu an fonksiyon dışına çıktık. Bulunduğu yere gitmek için klavyeden S tuşluyoruz. Burada gördüğünüz gibi test AL değerlerini kontrol ediyor. F8'e devam edelim. Burada gördüğünüz call çağrısı lisansı kontrol ediyor. Ve alt satırdaki move SEX satırına bu kontrolü bildiriyor. Bu call çağrısı anahtar yanlış ise 0 değerini döndürüyor ve biz 0 değerini döndürmesini istemiyoruz. Bu call satırı üzerindeyken F7 ile fonksiyon içerisine girelim. Ve sonrasında EX değerinin nerede olduğunu bulalım. Buradaki XOR EX satırına bir breakpoint ekleyelim. F9 ile bu satıra gelelim. Şimdi sağ taraftaki Rux değerinin 0.7 olduğunu görüyoruz. Sadece bu satırı düzenleyerek reverse işlemini tamamlayabiliriz. İlerlemeye gerek yok. Bu satıra bir açıklama ekleyelim. Sadece OR diyelim. Tamam diyelim. Ardından bu satıra sağ tıklayıp Disassembler'da takip et diyoruz. Bu satırı düzenleyip XOR'daki X harfini silip sadece OR kalacak şekilde tamam diyoruz. Şimdi bu haliyle programı devam ettirmek için F9 tuşlayalım. Ve gördüğünüz gibi onay mesajını verdi. Bu haliyle düzenlediğimiz exe'yi kayıt edelim. Bu da 3 olsun. Debugger'ı kapatalım. Şimdi 3. düzenlediğimiz exe'yi çalıştıralım. Ve help bölümünde artık enter license yerine remove license metni yer alıyor. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programın kısıtlı tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getirip süresiz kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.